Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte kıyırlığına asla doymayacağınız ve asla bayatlamayan kurabiyeler hazırlayacağız. Böyle ağzınıza aldığınız andan itibaren un gibi dağılacak bir kurabiye tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Evet, kurabiyemiz için bütün malzemelerim burada. Sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım miktarını. Evet, gördüğünüz gibi kabımın içinde 250 gram oda sıcaklığında eritmiş olduğum margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Hemen üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 tane tümüyle yumurta ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da şeker ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Elma sirkesi de ilave edebilirsiniz, fark etmez. Evet, unumu ilave etmeden önce malzemelerimi karıştırmak istiyorum. Evet, tamam, yeterli. Şimdi unumu ve kabartma tozumu eleyerek ilave edeceğim. Sizler de ununuzu eleyerek ilave edin ki unumuzun havası kaybolsun. Evet, 4 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Evet, hemen böyle yoğurmak istiyorum. Evet, hemen kalan unumu da ilave edeceğim. Çünkü hepsini alacak. Yine de sizler ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin arkadaşlar. Çünkü yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden unumuzun kalitesine un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Evet, pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğurdum. Hemen şöyle göstereyim yumuşaklığını. Evet, hamurumuz bu yumuşaklıkta olacak. Yani kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Evet, hemen bunu da belirteyim. Ben sonradan yarım bardak daha un ilave ettim arkadaşlar. Yani toplamda 4,5 su bardağı un kullanmış oldum, bilginize. Evet, hemen böyle ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum hamurumdan. Ve avucumun içinde yuvarlıyorum. Bu şekilde hemen şöyle hafifçe bastırıp düzlüyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Avucumun içinde yuvarlıyorum. Ve diğer avucumla hafif bir şekilde bastırıyorum. Yine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Evet, hemen bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ben kurabiyemin şeklini bu şekilde vermek istedim. Sizler dilerseniz farklı şekillerde verebilirsiniz, bilginize. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi üzerinin yumurta sarısını sürelim. Hemen böyle karıştırıyorum.
Benim yumurtam küçük olduğu için ben 2 tane yumurta sarısı kullandım. Sizlerin yumurtası büyükse eğer bir tane kullanmanız yeterli olacaktır. Evet, böyle yumurta sarımızı eşit olacak şekilde sürelim ki piştiğinde hepsi aynı kızarsın. Evet, tamam, yumurta sarımı da ilave ettim bütün kurabiyelerimin üzerine. Şimdi çörek otumuz ve susamımızı ilave edelim. Bir tatlı kaşığı kavrulmamış beyaz susamım var. Bir tatlı kaşığı da çörek otum var. Hemen üzerine ilave ediyorum. Eğer sizler çörek otunu sevmiyorsanız sadece susam da ilave edebilirsiniz. Evet, tamam. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız, bilginize. Evet, kurabiyelerim pişti. Daha yeni fırınımdan çıkardım. Benim fırınımda yarım saatte pişti arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi kurabiyem bir 15 dakika dinlensin. Dinlendikten sonra iç dokusunu sizlerle de paylaşacağım. Evet, kurabiyelerim dinlendi 15 dakika. Hemen böyle iç dokusuna da geçmek istiyorum. Hemen böyle altına göstereyim. Yani bakar mısınız, çatlamaya doyamayan muhteşem bir kurabiye tarifi oldu. Hem de uzun süre asla bayatlamayan, kesinlikle tavsiye edebileceğim ve kaçırmanızı asla istemeyeceğim bir kurabiye tarifi oldu. Hemen böyle göstereyim, bakar mısınız? Yani kıyır kıyır ağzınıza aldığınız andan itibaren un gibi dağılacak bir kurabiye tarifi oldu. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi un gibi dağılan muhteşem bir kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle deneyen herkesin çok hoşuna gidecek ve asla evinizden eksik etmeyeceğiniz bir kurabiye tarifi oldu. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Sonuç almadığım hiçbir tarifime de siz değerli takipçilerimle asla paylaşmıyorum. Gönül rahatlığıyla bütün tariflerimi yapabilirsiniz. Yine aklınıza takılan soru işaretleri olursa videomun altındaki yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.